Evet arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün 902 sunucusunda yeniden Call of Dragons'a başladık. Ve şu an sunucunun 13. günü. 3500 güç yaptık. Şu an iyi bir durumdayız. Hemen kısaca size birkaç bilgi vereyim. Şimdi arkadaşlar 902 sunucusunda 3 tane ittifak var. Bu 3 ittifaktan en güçlü olan ittifak biziz. Burada NLBR ittifakı var şurada. Onlardan da bahsedelim hemen. Pardon, NLBR. Şimdi NLBR ittifakı bizim müttefik ittifakımız. Kendilerinde aktif oyuncular var. Güçlü oyuncular var. Server'ın en güçlü adamı şu an bizim Ozzy. Türk değil, Brezilyalılar kendisi. Onlar daha sakin bir oyun oynamak istediler. Sezon 2'de belki bir birleşme olabilir ama şu an için kendi yollarımıza bakıyoruz. Biz hemen kendi ittifakımıza bakalım. Bizim ittifakımız Audi ittifakı. Liderimiz Dikaş. Dikaş 4-5 sunucuda R5'lik pozisyonunda. Oldukça tecrübeli bir yönetici ekibimiz var burada. Kalan oyuncular da yine aktif ve güçlü oyuncular. Deneyimsiz oyuncular da var, deneyimli oyuncular da var. Güzel bir ittifakımız var şu an. Memnunum. Oyundaki en çok aktif olan ittifak bizim ittifakımız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bugün sunucunun 13. günü. Ben biraz harcama yaptım. Harcama yaptığım şeylerden bahsedeyim sizlere. Tabii ki benim de oyunu bırakalı bayağı bir zaman olmuştu. Ve tekrardan bir hevesle oyuna tekrar geri başladık. Ve ben oyuna şöyle geri başladığım zaman nelere harcama yapabilirim diye düşündüm. Ne oynamak istedim diye düşündüm. Ve büyücü oynamaya karar verdim. Büyücüler biliyorsunuz arkadaşlar çok fazla menzile sahip ve beceri hasarı vurabilen karakterler. Ve en hızlı şekilde belki de fullleyebileceğiniz çok güzel komutanlar var. Şimdi arkadaşlar oyuna başladığınız zaman harcama yapıyorsanız ben size gelişim için Lilia'nın paketlerinizi almayı Lilia'nın paketlerini almaya özen gösterin. Tabii ki de burada VIP 9 olmadan Lilia'nın paketlerini fullleyemiyorsunuz. Oyun başı VIP 9'a çıkmanız sizin için çok önemli. Eğer para yatırdıysanız oyun başı kesinlikle VIP 9'a yükseltmeniz gerekiyor. Niye VIP 9'a yükseltmeniz gerekiyor onu söyleyeyim size. Arkadaşlar bakın 8'de ikinci araştırma kuyruğu açılacak kalıcı olarak ve araştırma hızı 10 verecek. Bu bizim gelişimimiz için mükemmel. Çünkü çok önemli bir önem taşıyor. 2 tane ayrı araştırma yapabiliyoruz. %10'luk hız kazanıyor. Bu sayede hemen binamızı 21'e yükseltip T4'ü açabiliriz. İkinci bir mesele burada 9. seviye VIP'de KP dolum hızı 10 veriyor. Bu bizim karakterlerimizin, komutanlarımızın hızlıca seviye alabilmesi için önemli bir faktör. Aynı zamanda inşa hızı %15 veriyor. Buradan da hızlı bir şekilde hemen binalarımızı 21'e yükseltebiliriz. Fakat benim 9 istememin sebebi, VIP 9'u önermemin sebebi günlük arkadaşlar bir tane efsanevi kahraman jetonu alabiliyorsunuz. Bu uzun vadede sizin gerçekten efsanevi komutanlarınızı geliştirmeniz için çok önemli bir olay ve altın anahtar veriyor. Biliyorsunuz altın anahtar destansı veya efsanevi komutanlar kazandırabiliyor. Şimdi biz 13. gündeyiz. 13. günde bazı etkinlikler geldi, gitti. Bunlardan biri Güçlü Lord etkinliğiydi. Güçlü Lord'da arkadaşlar Medellin geldi ve Çarka'da Kinara geldi. Biliyorsunuz bir komutan Çark'a gelir, bir komutan Güçlü Lord'a gelir. 13. gündeyiz. Daha Emrys, Niko, Nika, Bakshi bunlar açılmadı. Mor komutanlardan yeni komutanlar gelmiş. Onlara bakacağız, onları inceleyeceğiz. Oyun başı nasıl ilerleyebiliriz? Sizlere kendi adıma bilgi vereceğim. Bu şekilde oyununuzu dizayn edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi
Arkadaşlar yeni bir sunucuya başladınız. Yeni bir sunucuda önemli olan ilk şeylerden bir tanesi kesinlikle iyi bir ittifakta olmanız. Paket çeken balinaların olduğu iyi bir ittifakta olmanız. Çünkü şurada hediyeler kısmında aldığınız sandıklar bunlar sizlere VIP puanları verebiliyor, hızlandırma verebiliyor. Ondan sonra şöyle söyleyeyim, mesela bakın Odun İttifakı'ndan, Taş Sandık İttifakı'ndan mesela bakın nöbet okları verebiliyor, VIP puanları verebiliyor, hızlandırmalar verebiliyor ve sandığın değeri ne kadar yüksekse o kadar değerli hazineler atabiliyor arkadaşlar. Bundan dolayı oyun başı güçlü bir ittifaka girmeniz kesinlikle ve kesinlikle önemlidir. Oyun başladı ve para yatırmak istiyorsunuz. Arkadaşlar ne oynayacağınıza göre değişir. Ben büyücü oynamak istediğim için buradan yatırımlar yaptım ve Lilya'yı fullledim. Lilya'yı fullleyince burada, affedersiniz bir saniye. Şimdi arkadaşlar Lilya'yı fulllediğiniz zaman burada genellikle paketler olur, telafi ödülleri olur. Bu telafi ödülleri sizlere güzel şeyler kazandırır. Ben telafi ödüllerinin hepsini aldım hemen hemen ve Lily'yi fulllediğim için telafi ödüllerinin çoğunu da bana Velin verdi. Velin kafası attı. Bu da Lilya'nın arkasında kullanabileceğiniz çok güçlü bir komutandır Velin. Para yatırdıysanız bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Büyücü oynamak istiyorsanız Velin çok çok iyi bir komutan. Ama abi ben para yatırmak istemiyorum, daha çok free to play oynayacağım, para yatırmadan oynayacağım diyorsanız arkadaşlar başlayalım. Şimdi arkadaşlar Valder'i oynayabileceğiniz en iyi büyücü komutandır destansı komutanlarda ve para yatırmayan arkadaşların Garevan'ın dostudur. Garevan dostu Valder'idir yani. Çünkü niye? Valder'i gerçekten çok güçlü bir komutan. Sebeplerini size açıklayayım. Bakın arkadaşlar, uyanmış bir Valder'i, komple fullenmiş bir Valder'i 3 lejyona hasar verir ve 3 saniye süreli kasvetle kıra uygular. Yani nedir bu? Atak değerini %20 azaltırken sefer hızını %20 azaltır ve hasar faktörü 600'den 700'e çıkar. Burada da 2'den 3 lejyona hasar verir. Alanda 3 lejyona birden hasar vermek olağanüstü bir beceridir arkadaşlar. Çok sizi çok avantajlı konuma getirir. Bunun yanı sıra benim Valder'i en güçlü dememin sebebi şu. Arkadaşlar bakın burada kahraman becerisinin verdiği hasar bonusu %15. Şimdi %15. Buradan bir yetenek ağacına gidelim. Arkadaşlar büyük kısmında şurada diyor ki kahraman becerisinin verdiği hasar bonusu %4. Bakın %4. Kendi becerisinden aldı, %15 ile beraber ortalama %20'ye kadar bir kahraman becerisi hasarı bonusu verebiliyor. Bunun yanı sıra büyü birliği atak bonusu verirken büyü birliği HP bonusu veriyor ve alanda sizin karşınıza bir beceri hasarı vuran komutanlardan biri geldiği zaman her 20 saniyede bir 600 kalkan alıyorsunuz. Bakın arkadaşlar, bu Valder'in gerçekten alanda hayatta kalmasının sebeplerinden bir tanesidir. 600 kalkan faktörü senin için az gelebilir ama çok fazla önem sarf ediyor burada. Ben yetenek ağacı olarak arkadaşlar şöyle becerilerden gittim. Beceri kısmından buradan kanıt sonuçlar vermek istedim. Fakat 40'ta bıraktım. Çünkü sebebi Velin ve Lilya'yı 60'a hızlı bir şekilde çıkartabilmek için. Geri kalan kısmından buradan büyüden devam ederek ön sizi, gözdağı ve büyülü girdabı seçebilirsiniz arkadaşlar. Valder'in arkasına ben kesinlikle ve vekil olarak Alvin'i tercih ederdim. Sizin yerinizde olsam. Alvin çünkü kontrol ve alan büyücüsü. Alvin'in çok fazla güzel yetenekleri var. Çok fazla güzel becerileri var. Onlardan bir tanesi kesinlikle uyanmış Alvin tam bir baş belası arkadaşlar. Bakın. Burada diyor ki Alvin hedef lejyon hasar verir ve 3 saniye boyunca onu tuzağa düşürür. Yani tuzağa düşürür. Ne diyor? Hedef başka bir hasar etkisinde Alvin ile hasar verir. Yani bakın bu ne demek biliyor musun? Alvin'i Valder'in arkasına attın. Diyelim ki Valder'i vurdu. Beceri hasarı vurdu. Bir büyü hasarı etkisindeyse Alvin 200 daha fazla vurur.
Yani bakın burada 600, 200 ve her saniye de 100 vuruyor. 3 saniye boyunca 300 de buradan ortalama 1K, yani 1000 hasar çıkıyor buradan. Ve şuradaydı galiba. Aynen. Yine büyü birliği atak bonusu %10 verirken büyü birliği HP bonusu %10 veriyor. Yani bu Valdir ile birleştiği zaman çok mükemmel bir sinerjisi olan iki tane mor komutan arkadaşlar, büyücü arkadaşlara kesinlikle öneririm. Yine okçu olarak Gwanwyn oynayabilirsiniz. Gwanwyn'in arkasına arkadaşlar şu an için atılabilecek Niko gelecek. İşte Niko da sahamdan alınıyor. Niko'yu kullanabilirsiniz. Eğer uyanmış bir Gwanwyn'iniz varsa. Piyade olarak kesinlikle Bakar'ı öneriyorum. Ama tabii ki şurada Musyang denilen bir karakter gelmiş. Ben oyunu bıraktığım zaman Musyang yoktu. Çok yönlü bir karakter. Mor komutanlardan piyade olarak Musyang'ı Bakar'la beraber kullanabilirsiniz. Şurada Marduk var. Marduk da yeni gelen süvari bir komutan destanslardan. Bizim zamanımızda Alistar vardı. Alistar burada 47. günde geliyor büyük ihtimalle. Onu da göstereceğim. Arkadaşlar Marduk gerçekten destansı süvarilerin en iyisi olabilir. Alistar'dan daha iyi bir beceri yuvasına sahip. Bakın burada beceri hasar faktörü vuruyor. 1000 beceri hasar faktörü vurulur tek bir kişiye. Bu kişinin %50 savunması azalır. Ve şurada diyor ki beceri hasar faktörü 600. Bakın burada ana hedef hariç çevresindeki 2 tane lejyona daha 600 vurur. Yani çok fazla avantajlı bir destansı komutana göre bence çok fazla avantajlı skill becerisine sahip Marduk. Aynı zamanda burada öfke bonusu kazanır, HP bonusu kazanır diyor. Alistar'ın da bildiğim kadarıyla HP hızım doluyla HP bonusu vardı. Hani bunların ikisini birleştirerek çok iyi bir sinerji oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü oldukça bana göre destansı komutanlarda çok güçlü. Özellikle şu süvari fiziksel atak bonusu %20. Evet, bunun yanı sıra arkadaşlar şuradan yeniden Tara gelmiş, toplama mana komutanımız. Ben bunları genellikle manada toplama için kullanıyorum şu an için. Şurada arkadaşlar Selûne var. Selûne'yu incelediğimiz zaman yine menzilli ve uçan birliğin başına da koyabilirsiniz. Yine beceri hasarı vurabilen bir karakter ama Selûne'yu daha detaylı incelemedim. Ateus baş belası Ateus arkadaşlar. Uçan birlikte en sevdiğim iki tane birlik, özellikle Thea efsanevi komutanların bana göre en çok işlevsel komutanlarından. Hani Thea'ya yatırım yapmak hiçbir zaman sizi pişman etmez. Thea'yı her yerde kullanabilirsiniz. Medellinin arkasında kullanabilirsiniz. Uçan birlikte Ateus'la beraber kullanabilirsiniz. İkinci sezon Forondil gelecek. Forondil ile kullanabilirsiniz. Yani bu karakter gerçekten çok yönlü ve çok bozuk bir karakter. Arkadaşlar bakın niye? Bakın şimdi abi bak. Bak gel abi. Diyor ki Theia'nın lejyonu büyük oranda hasar rağmen bir kalkan kazanır. Fullendiği zaman 1K hasar azaltıyor. Aynı zamanda ikinci karakterin yani vekil komutanının verdiği kahraman beceri hasarını da %15 arttırıyor. Bak bu bir. Diyor ki atak bonusu %15 kazanır. Kahraman becerisinden alınan hasar azaltması %15. Ya kardeşim şimdi bak yani hani yani domalayalım bari, anladın mı? Bir yerde domalalım yani. Hani bir yerde domalırsın yani, ben sana öyle söyleyeyim. Burada kahraman becerisinin verdiği hasar bonusunu %15 arttıracak. Burada da rakip kahraman becerisinden alınan hasarın azalmasını %15 azaltacak. Ya oldu, bir de kalkan alıyorsun burada. Oğlum ne vuracağız? Yani nasıl hasar vuracağız bu karaktere? Anladın mı? Yani çok bozuk bir karakter. Ve burada yine savunma bonusu veriyor. Burada da atak ve sefer hızı bonusunu uçan birliklerden, yani tamamen uçan birlik kullanıyorsanız veriyor. Bakın arkadaşlar Forondil ile beraber bu Thea çok yani sizlere şöyle söyleyeyim, can yakar. Çok can yakar. Ateus'la beraber de çok can yakar. Yani dediğim gibi Thea'ya yatırım yapılabilecek bir komutandır.
bana göre çok yönlü bir komutandır. Sizi asla pişman etmez. At Medellin'in arkasına, at Garwood'un arkasına, ne bileyim at Ateus'u arkasına, her türlü oynarsınız. Ondan tavsiyem size Theia kesinlikle ve kesinlikle geliştirmeniz. Şimdi arkadaşlar efsanevi komutanlarımıza geri dönelim. Büyücülerden bahsettik. Abi ben büyücü oynamak istemiyorum. Büyücüyü destanslardan hallederim. Benim ana komutam piyade olsun diyorsanız arkadaşlar şurada Medellin diye bir karakter var. Ben oynadığım zaman piyade PvP tanktı ama şu an genel PvP tank olmuş. Becerilerden çok bir şey fark kaybettiğini düşünmüyorum. Sadece piyade bonusu vardı hatırladığım kadarıyla burada. Bu HP bonusu dönmüş sanırım. Tam hatırlamıyorum yani. Arkadaşlar Güçlü Lord Medellin geçen hafta gelmişti. Piyade için Güçlü Lord'da oynayabilirsiniz. Güçlü Lord'da işte iblis kesme var yani KP harcama var, eğitim var, hız kullanıyorsunuz, güç basma var. Yani hiçbirini kullanmayıp Güçlü Lord'da güç basmada Medellin'le oynarsanız 190 kafa artı Medellin alabilirsiniz. Çünkü Medellin sadece Güçlü Lord'da değil çarka da geliyor arkadaşlar. Hani çarkı da bekleyebilirsiniz. Çarkı da beklediğiniz zaman Medellin'i fullleme olasılığınız da çok yükseliyor çünkü. Ama diyorsanız ki abi ben para yatırıyorum. Ben bu Medellin'i fulllemek istiyorum. O zaman hem Lord'a hem de çarka oynayabilirsiniz arkadaşlar. Medellin'in arkasında kesinlikle ve kesinlikle Garwood atmanız gerekiyor ilk sezon için. Çünkü Garwood çok güçlü bir karakter bana göre. Şurada piyade savunma bonusu veriyor, alınan şifa bonusu veriyor. Aynı zamanda zaten iyileştirme faktörü var. 5 yaptığınız an 1200 can yeniliyor. Biz biraz şanslıydık bu konuda. Sandıklardan Garwood çok fazla attı. İkinci skill'de üçleyebildik. Ben şöyle Garwood'un yetenek ağacına piyade olarak gittim arkadaşlar. Şu şekilde iyileştirme faktörü ve piyade olarak gittim. Büyük ihtimalle solu fullledikten sonra tanka gideceğim buradan da. Çünkü garnizonla çok bir işimiz yok. Arkadaşlar yine piyade oynamak istiyorsunuz. Paranız yok. Para yatırmak istemiyorsunuz. Free to play oynayacaksınız. Garwood hamdan geliyor. Altın sandıktan çıkabiliyor. Garwood'un ilk skillini 5'leyip Husiang'ı fulllemeye gidebilirsiniz. Arkadaşlar Garwood ve Husiang inanılmaz bir sinerji oluşturmuş. Bakın size ne sebebini söyleyeyim. Garwood'un iyileştirme faktörü 1200. Arkadaşlar şurada olması lazım. Burada diyor ki Legion %10 daha fazla iyileştirme sağlar ve %20 savunma değeri kazanır. Bakın verilen iyileştirme bonusu %10. 1200 can yeniliyor. Yani 1200'den daha fazla can yenileyecek. Bu birinci sinerji. İkinci sinerji Legion savunma bonusu var. Burada yine piyade savunma bonusu var. Savunmalar artacak. Yine güzel bir sinerji oluşturulmuş durumda. Şurada verilen fiziksel hasar bonusu %30 iken Husiang'ın şurada Legion atak bonusu var arkadaşlar. %6'lık bir Legion atak bonusu veriyor. Aynı zamanda Legion her iyileştirme gerçekleştiğinde bir hekim işareti yığını kazanır. Bu her yığın atak değerini 5 saniye boyunca %4 arttırır, maksimum 3 yığın. Yani %6 olsa 3 yığın birikse 6, 12, 18 arkadaşlar bakın 18 Legion atak bonusu alırken buradan da %30, %50'ye yakın bir Legion fiziksel hasar bonusu verebiliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden özellikle free to play oyuncular için Husiang'ı fullleyip arkasına Garwood atmak piyadeler için çok fazla avantaj sağlayacaktır. Okçuları söylemiştik. Okçulara gelelim arkadaşlar. Paranız varsa arkadaşlar yine dediğim gibi her konuda para. Zaten Türkiye ekonomisinde bizim alabileceğimiz en fazla okçu da şurada Gwendolyn olur. Niye diyeceksiniz? Çünkü arkadaşlar Kinnara'da olsanız, oyun içi karakterde olsanız bu ekonomide ancak ve ancak rüyanızda görürsünüz. Kinnara çarka geliyor. Tabii ki çarktan mücevherleri biriktirip çarkı oynamak da mantıklı. Fakat çarka 3 sefer geliyor ve ilk sezon geliyor bildiğim kadarıyla. Bu yüzden tekrardan mücevherlerinizi, geri dönüşlerin yani telafi ödüllerini alıp Kinnara'yı burada
mücevherle çarktan çevirip fulllemek isterseniz ya da ilk skinini beşleyip daha sonrasını tamamlamak isterseniz çarktan oynamanız gerekiyor arkadaşlar. Okçu oynamak istiyorsunuz. Burada Gwanmin var arkadaşlar. Gwanmin gerçekten iyi bir komutan. Sizi asla ağlatmaz. Hani çok da tatmin etmez ama ağlatmaz da. Zaten okçular DPS olarak Zebellalara en fazla hasar veren karakterler. Hani Gwanmin'i alırsınız Han'dan. Niko gelecek. Niko'yu alırsınız Han'dan. Gwanmin Niko ikilisi olarak da devam edebilirsiniz. Burada dediğim gibi toplama komutanlarımız var. Panımız var burada. Tara geldi. Mana topluyor. Yani Tara'yı beğendim. Yeni karakterler gelmiş. Hemen onlara da bir şuradan bir bakalım. Şimdi biz dediğim gibi arkadaşlar bugün sunucunun 13. günü. Sunucu çok agresif bir sunucu değil. Eski sunucularda daha ilk bir haftadan millet birbirini katlediyordu. Burada biraz daha barışçıl bir kitle var. Aktiflik var. Hani sunucu, çiftlik sunucusu ya da ölü sunucu diyemem. Ama daha çok barışçıl bir oyuncu kitlesi var. Size öyle söyleyebilirim. Eskiden olsa kan gövdeye götürürdü. Cerrahpaşalı kahvehane baskını gibi ortalık karışırdı. Kartal infaz videoları falan izlerdik yani öyle söyleyeyim size. Ama şu an için daha barışçıl bir oyuncu kitlesi var bu sunucuda. Burada Marduk'u biliyoruz arkadaşlar. 14 günde Indis gelecek. Indis'in az sonra size nereden alabileceğinizi de göstereceğim. Niko gelecek, Emrys gelecek, Vakş gelecek. Arkadaşlar en son 42. günde Nika gelecek. Uçağın birlik destansı 28. gün Ateus gelecek arkadaşlar. Şurada Craig'imiz var. Craig şu anda da Han'da. Han'dan alabiliyorsunuz. Şurada Karaperçe Nairn var. Arkadaşlar piyade toplama komutanı bu. Şöyle söyleyeyim size. Ben olsam bu karakterle çok fazla uğraşmam. Gerek yok yani. Zaten çok sonradan gelecek. O gelene kadar abi ben Musyang'ı fuller, Garbudumu açarım. Kendi yoluma bakarım. Şahsen düşüncem. Destansı piyade komutanlarını çok tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Sebebi şu. Efsanevi komutanların yani piyade efsanevi komutanların işlevselliği destansılara göre daha fazla. Yani mesela Ateus ve Thea tam ikisi de uçan birlik, bir efsane biri destans ama Ateus'u yine iş yapabiliyorsunuz. Piyadelerde öyle bir şey söz konusu değil maalesef. Burada dediğim gibi yine Alistar var, 49. günde gelecek. Alistar'la beraber Marduk'u kullanabilirsiniz. Dediğim gibi bakın burada kahraman verilen beceri hasarı %30. Öfke birikim hızı %30. Free to play oyuncular için çok iyi bir seçenek yani. Şimdi arkadaşlar kusura bakmayın hastayım biraz. Sürekli böyle bir boğazım tahriş durumunda. Komutanlardan bahsettik. Şimdi arkadaşlar savaş hayvanlarına geleceğim. Savaş hayvanları için ayrı bir zamanda bir video çekmek istiyorum. Hani hangi savaş hayvanını hangi becerilerle, hangi niteliklerle, hangi komutanlarla kullanmalıyız diye onun hakkında sizlere bilgi vereceğim. Hangi becerileri eklemeliyiz, becerileri nasıl alabiliriz? Bunların hepsini farklı bir videoda anlatacağım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar karakter gelişimleriniz için Zebella denemeleri ve keşif seferleri ve özellikle Zebella denemeleri çok önemli. Bakın arkadaşlar Zebella denemeleri niye önemli? Size onu anlatayım. Zebella denemelerinde sizin belki oyun sonuna kadar hiç para yatırmadan fullleyebileceğiniz bir efsanevi komutanınız olacak. Bu efsanevi komutan kimdir? Indis'tir. Günlük size 3 tane stok verir. Hani en azından günlük bir tanesini almaya gayret gösterin. Çünkü hiç para yatırmadan oyun sonunda efsanevi olarak fullleyebileceğiniz belki de tek komutan Indis'tir arkadaşlar. Sizlere kesinlikle bu Zebella denemelerine önem vermenizi tavsiye ediyorum. Aynı zamanda karakter XP olarak, karakter gelişimi olarak da iyi bir XP veriyor. Hızlıca karakterlerimizi 60 yapabiliriz bu yüzden. Arkadaşlar burada ana keşif seferlerinden de yine farm, XP kitaplarını alıyoruz. Burası da çok önemli. Oyun başı için gerçekten bu iki etkinlik, iki aktivite çok önemli. Bunlara çok önem göstermeniz gerekiyor. Arkadaşlar oyun başı ben
dediğim gibi para yatırdığım için direkt askeri teknolojiye önem verdim. Askeri teknolojide hemen hızlı bir şekilde T3'ü açtım. T4'ü biraz bekledim. Rahatsızdım. Oyuna çok fazla odaklanamadım. O yüzden şimdi hızlı bir şekilde T4'e gidiyoruz. Ama siz free to play oyuncusunuz. Para yatırmıyorsunuz. Arkadaşlar hızlı bir şekilde gelişmeniz için sizlere ekonomiyi, yani şurada yukarıda T2'yi hızlı bir şekilde açın. T2'yi hızlı bir şekilde açın oyun başı mutlaka. T2 açtıktan sonra arkadaşlar hızlı bir şekilde aşağıda ekonomiye gidin. Ekonomide şurada mimari var. Mimari çok önemli. Niye önemli? Onu anlatayım. Arkadaşlar burada inşa hızı veriyor size. Şimdi bakın şurada 4 level bile yapsanız %10'luk bir inşa hızı alıyorsunuz. Yani bu sizin oyun başı için gerçekten sizin için çok önemli. Ben 8 yaptım şu an. %26'lık bir inşa hızı alıyorum. Bu bizim binaları hızlı bir şekilde yapabilmemiz için bize avantaj sağlayacak. Çünkü şurada arkadaşlar mana taşları var. Araştırma mana taşı, inşa mana taşı. %5'lik de oradan verecek. %15, %20'ye kadar belki inşa hızı ya da araştırma hızı kazanacağız arkadaşlar. Bunu kapatalım. Arkadaşlar şurada keşif birliğinin nöbet noktası vardı. Eskiden jumping yapardık. Jumping'den sonra işte toplardık ödülleri. Ondan sonra yeni bir sonuca geçerdik. Artık onun da önüne geçmişler burada. Her zaman yapamıyorsunuz. Etkinlik tarzında olmuş. Önem vermenizi tavsiye ederim. Çünkü yaptıkça, keşif seviyesi arttıkça burada ödüller daha artıyor. Burada efsane bir kahraman jetonu vermiş mesela 2 tane. Bu çok güzel bir şey yani. Çok önemli bizler için. Lilia'nın paketleri vardı, etkinlikleri vardı Lilia'yı geliştir diye. Arkadaşlar burada ben cehennem alevini aldım. Çünkü etkinlikte veriyordu. Lilia'yı geliştir etkinliğinde. Sizin büyücüler için kullanabileceğiniz en güzel eserlerden kesinlikle bir tanesi. Çok fazla hasar veriyorsunuz. Oyun başı bunu almanız, 40'a yükseltmeniz inanılmaz avantaj sağlıyor size. Ve bana göre cehennem alevi en iyi büyücü eseri. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar bakın burada büyücü hevesi. Yani siz cehennem alevini aktif kullandıktan sonra büyü atak değeri 5, saniyeliğine %15 artıyor. Yani 5 saniyeliğine %15 daha da fazla vuruyorsunuz artık eseri kullandıktan sonra. Burada Anka Kuşu Gözü var. Bugün Işık Ocağı etkinliği gelmişti. Oradan tabi piyade eseri almak istedik ama olmadı. Bu yüzden de Anka Kuşu Gözü verdi. Bakın arkadaşlar Anka Kuşu Gözü cehennem alevinden sonra en iyi büyücü eseridir. Çünkü başka bir alternatifi yok. Çünkü başka bu kadar hasara verebilen alan içinde başka bir eser yok. Çünkü burada diyor ki arkadaşlar bir daire içerisinde bulunan 4 fazla lejyona dağınık hasar verir ve 2000 hasar faktörü vardır. Yani bir alanda bulunan 4 tane lejyona 2000 hasar vurabiliyorsunuz. Aynı zamanda lejyon birliği hata ve lejyon hata da çok fazla artıyor. Mesela burada 30. seviyede %22'ymiş. Yani kesinlikle büyücülerde kullanmak istediğiniz, kullanmanız gereken bir eserdir arkadaşlar. Diğer eserlerimiz çok iyi değil. Çünkü burada bir kurt, hello'lu kurt kadın var. Biraz daha böyle farm, işte değer kasmak istiyorsunuz arkadaşlar. Çiftçileri kesmek istiyorsunuz. Süvariyi alıp giderken hani oradan oraya zıplamak için iyi bir eser. Yine PvP piyade kontrol eserimiz. Sessizlik pınarları. Hasar faktörü vuruyor. %60 sefer hızını azaltıyor. Piyadeler için ben çok tavsiye etmiyorum. Şimdi piyadeler için az sonra geleceğim. Piyadeler için tavsiye ettiğim arkadaşlar Işık Ocağı etkinliğinde şurada ejderha pulu zırhı var. Yani biraz şans gerekiyor. Biraz da mücevher gerekiyor kesinlikle. Ama alınması gereken, piyade özellikle oynuyorsanız alınması gereken bir eser. Niye diyeceksiniz? Arkadaşlar son seviyede 10 saniye boyunca kalkan kazandırıyor ve bu kalkan 4500 kalkan. Yani ananın hani öh be kardeşim yani yuh. Yuh be. 4500 ne oğlum ya? Ya TA'nın kalkanından daha fazla kalkan veriyor oğlum size. Bu nasıl bir saçmalık? Medalinden daha fazla kalkan veriyor kanka. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ya maşallah yani. Maşallah maşallah.
Ve yetmiyor. Diyor ki çevredeki 3 tane kadar da Dost Legion'a Hayvesti etkisi kazandırır. Atak boyunca 110 artar. Bitiyor mu? Bitmiyor. Bir de bu lavuk, bak bu ejderha pulu zırhı eseri, yani bir de menzili karakteri de engelliyor. Nasıl engelliyor? Diyelim ki bu eseri Medel'in aldı kullanıyor. T'ye aldı kullanıyor. Elini aldı kullanıyor. Kalkan, yani öfke becerisi kalkan olan herhangi bir karakter kullandığı zaman bu karakteri menzilli karakterlerden de %18, 5 saniyeliğine tabii ki %18'de hasar azaltıyor. O yüzden hani önden böyle Kara Murat gibi bütün ordunun içerisine dalıp bir piyade olmak istiyorsanız, daha da az hasar yemek istiyorsanız arkadaşlar bunu kesinlikle almanız gerekiyor. Ondan sonra Allahu Ekber neyi dağlarıyla bağırırsınız, girersiniz ordunun karşı büyücülerinin, lejyonlarının içine. Burada çıngıraklı mızrak var. Anlayacağınız üzere zaten çıngırak şurada böyle bir şekil şukul yapmışlar. Çok da şey değil ama ben bunu Kinnara'ya çok yakıştırıyorum. Sebebi şu: 3 farklı, yani 3 kez saldırıyor. Tek bir düşman hasar veriyor ve 2500 vuruyor. Ama bakın, sefer hızını azaltıyor. Sefer hızını azalttıktan sonra ilk saldırı kısa bir hücuma hazırlık süresini gerektiriyor. Yani sonraki saldırının yönü, hedefi, konumuna göre de değişebiliyor. İstediğin yere de atabiliyorsun. O yüzden Kinnara ya da okçu lejyonlarınıza kesinlikle şırınganaklı mızrağı alıyorsanız alabilirsiniz. Tabii ki paranız varsa tabii ki yok. Benim de yok. O yüzden alamadım yani. Şimdi arkadaşlar ben burada biraz hız harcaması yaptım. Hız harcaması derken bayağı bir hız harcaması yaptım. Yaklaşık bir 100 gün, 110 gün falan bir hız kullandım. Kalemi 20 seviyeye çıkardım. Araştırmalarımın hepsini fullledim. Kalemi 21'e attıktan sonra artık birikim yapmaya başlayacağız. Çünkü etkinlikler gelecek, kız etkinlikleri gelecek, farklı etkinlikler gelecek. Bizim çantamızın dolu olması gerekiyor. Niye dolu olması gerekiyor? Çünkü efsanevi kahraman jetonu alabilmek için. Efsanevi kahraman jetonunu almamız gerekiyor. Çünkü sarı komutanlar çok fazla önem taşıyor arkadaşlar. Şimdi ben burada şöyle 134 tane efsanevi kahraman jetonu biriktirdim. Tabii ki sezon 1 ancak 100 tane kullanabiliyoruz sezon 1 komutanlarını. Ben burada nasıl oynamak istiyorum? Benim hakkımda şöyle bir fikir var. Lilia'yı fullledik zaten. Veli'nin de fulllenmeye yakın. Veli'ni günlük paketlerden alabiliyoruz arkadaşlar. Günlük paketlerden büyük ihtimalle fullerim ben. Garwood'un 5-3-1-1 konumunda. Garwood zaten şu şekilde göstereyim. Bakın arkadaşlar, Garwood'u buradan Han'dan alabiliyorsunuz. Yani Han'dan bir şekilde Garwood gelir. 20 tane altın anahtar açarsın. 10 tane de Garwood atar. Yani zamanla olacak. Ama burada Medel'ini alabileceğiniz 2-3 tane etkinlik var. Mesela birisi Güçlü Lord etkinliği, diğeri de Çarkı Felek etkinliği. Yani bir de sınırlı süre etkinlikler geliyor ama onlar böyle nadir geliyor. Buradan en karlısı Güçlü Lord ve Çarkı Felek. Bana sorsanız Güçlü Lord mu, Çarkı Felek mi? Abi Güçlü Lord'a imkanınız yoksa oynamayın. Çarkı Felek daha karlıdır. 50.000 mücevher ister sonuna kadar yapmak için ama sizi pişman etmez. Bu yüzden ben Güçlü Lord'da oynadım. Çarkı Felek geldiği zaman da buradan Medel'ini de çarktan fullleyip şunları da büyük ihtimalle Medel'ine basıp arkasına Garwood atacağım. Veli'ni de günlük paketlerden fullleyeceğim arkadaşlar. Okçu olarak da bekliyorum arkadaşlar. Beklediğim okçu var. Kinnara'ya açtık ama okçu şu an için oynamak istemiyorum. Çünkü en sonki güncellemelerde okçunun hasarını düşürdüler genel olarak. Şuradan Goblin pazarımıza bakalım. Güzel bir şeyler gelmiş mi? Şöyle yapalım. Şunları alalım. Evet. Ben artık birikime gitmeye başladım. Altın anahtarlarımı da biriktiriyorum. Sebebi daha Han'da olmayan bir sürü komutan var arkadaşlar. Bakşı var, Emris var, Teya var. Teya'mız daha yok. Yani bunlardan dolayı altın anahtarlarımı biriktiriyorum. Evrensel eser anahtarlarımı da biriktiriyorum. Artık birikime geçmeye başladık. Kalemi hızlı bir şekilde 21'e yükseltip T4'ü açmak istiyorum artık. Çünkü çok geç kaldık. Çok fazla geç kaldık. Şu an arkadaşlar Zone 2'deyiz.
Buradaki devi aldık. Büyük ihtimalle Zone 2'de bizim karşımıza çıkabilecek hiçbir karakter yok. Hiçbir karakter yok diyorum ya. Hiçbir ittifak yok. Ha, karakter amına koyayım. Tövbe estağfurullah. Oldu olacak. Şuradan da şey de gelsin. Kaysa Maysa çıksın şuradan. Kazik zıplasın. Her neyse. Dediğim gibi sunucunun 902 sunucusunun şu an en güçlü ittifakı biziz. Bizden sonra NLBR geliyor. Kendileri de bizim çok fazla savaşmak istemedi. Dediğim gibi barışçıl ve aktif bir sunucudayız. Liderimiz Dikaş. Kesinlikle oyun bilgisi yüksek bir arkadaş. 4-5 farklı sunucuda farklı R5 pozisyonunda tecrübesi var. Bizim ekipte, bizim ittifakta tecrübeli oyuncular olmasına rağmen tecrübesiz oyuncular da var. Oyuncuların çoğu Endonezya vesaire arkadaşlar. Şimdi burada gündüz olduğu için işte Çin'den falan çok var. Onlar uyuyor büyük ihtimalle. Hani gece olduğu için akşama doğru özellikle saat 8'den sonra çok fazla bir aktiflik var. Yani şu 11 kısmı genellikle 70-75 oluyor. Şu an herkes uyuyor. Biz tabii Türkiye'de olduğumuz için gündüz. Bu sunucuda çok fazla Türk yok. Hani o kötü oldu. Türk arkadaşlar olsaydı en azından bir gırgır şamata akşama okey. Akşam bir şuradan mesela örnek veriyorum. Mesela biz burada dev ayıyı aldık. Hani akşam şurada kuşu alırdı. Kuşu aldıktan sonra bir okey'e giderdik. Kuşu da biz büyük ihtimalle bir 15 saat sonra yani yarın falan alırız. Umarım bu kuşun videosunu da yarın öğretici olarak sizlere çekebilirim arkadaşlar. Dediğim gibi oyun başı bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Detaylar bu şekildeydi. Ben de sizinle beraber öğreniyorum. Artık çünkü eskiden oynadığım için bazı şeyleri unutmuş olabilirim. Bazı şeyler değişmiş olabilir. Stratejiler değişmiş olabilir. Sizlere bildiğim kadarını anlattım. Büyük ihtimalle bu sunucuda bütün ödülleri alıp birinci bitirip sezon 2'yi güzel bir şekilde hazırlanacağız arkadaşlar. Ondan bir dahaki videom büyük ihtimalle savaş hayvanları ile ilgili olacak. Savaş hayvanlarını anlatmak istiyorum. Daha çok detay var ama savaş hayvanları önemli ve kafa karıştırıcı bir yer. O yüzden savaş hayvanlarını anlatacağım sizlere. Hangi komutanda neler kullanmanız gerektiğini, hangi savaş hayvanının hangi becerileri olması gerektiğini sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Sauron Code yeni bir YouTube sayfamızdır. Ben yayın yapmıyordum zaten. Daha önce de hiç yapmadım. Ama artık bu Call of Dragon'la ilgili videolar çekmeye başlayacağım. Zaten 60 Hz'de anca bu kadar video çekiliyor. Yapacak bir şey yok kardeşim. BİM'den gittim, yeni aldım çünkü bilgisayarı ancak ve ancak bu kadar kurtarıyor. Siz dua edin, ben tost makinesiyle de bu videoyu yapmadım. Hepinizi öpüyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki Call of Dragons videosunda görüşmek üzere.